Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Dereotuyu yumurta ile çırpın, sonuca bayılacaksınız. Daha önce hiç görmediğiniz ilginç yapımıyla şahane bir tarif veriyorum. Bir demet dereotu yıkanarak ince doğranır ve uygun bir kaba alınır. Üzerine 3 adet yumurta kırılır. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı dolusu su, 1 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir ve tüm malzemeler pürüzsüz olana kadar blender yardımıyla çekilir. Lezzet katması için bir tutam da taze nane ekledim ve çekmeye devam ediyorum. Evet, pürüzsüz hale geldikten sonra üzerine un eklenir, azar azar. Orta sertlikte bir hamur yoğrulur. Toplamda 5,5-6 su bardağına yakın un kullandım. Hamur toparlandıktan sonra tezgah üzerine aldım. 2-3 dakika pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Pürüzsüz olduktan sonra hamurumu aynı kaba alıyorum. Üzerini kapatıyorum. 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğan uygun bir tavaya alınır. Sıvı yağ ile sotelenmeye bırakılır. Evet, soğan kavrulduktan sonra üzerine 500 gram orta yağlı dana kıyması koyulur ve birlikte kavrulmaya bırakılır. Kavrulan soğanların ve kıymanın üzerine 1 adet ince doğranmış domates eklenir ve yumuşayana kadar pişirmeye devam edilir. Lezzet vermesi için domates suyu ekledim ben biraz. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz de. Ve kavrulmaya devam ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, kırmızı biber, karabiber ve kuru nane ekledim. Karıştırarak altını kapatıyorum. Dilerseniz daha farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Evet, dinlendirdiğim hamuru tezgah üzerine alıyorum. 2 eşit bezeye keserek yuvarlıyorum. Bezelerin üzerine ve altına bolca un serperek merdane veya oklava yardımıyla ince olana kadar açıyorum. 2 milim 3 milim kalınlığında olacak şekilde açmaya dikkat edelim. Çok kalın olmasın, çok da ince olmasın.
Evet, ince olana kadar açtıktan sonra üzerine biraz un serpiyorum. Birbirine yapışmaması için. Hamurumu ortadan ikiye keserek 2 santim kalınlığında olacak şekilde katlıyorum. Katladığım yerden uzun uzun keserek uzun erişte halinde hamurlarımın hepsini kesiyorum. Kestikten sonra hamurlarımı açarak bir tepsiye alıyorum. Tüm hamurlarımı kestim. Diğer hamurumu da ince olana kadar açmaya devam ediyorum. Evet, hamurumu istediğim incelikte büyüttükten sonra ortadan ikiye keserek katlıyorum. Ve uzun uzun olacak şekilde aynı teknikle kesmeye devam ediyorum. Tüm hamurum bitene kadar. Evet, hamurlarımı açtıktan sonra bir fırın tepsisine aldım. Dilerseniz bu şekilde buzdolabınızda dondurarak poşetleyebilirsiniz de daha sonra pişirmek için. Ben yarısını o şekilde yaptım. Büyük bir tencerede su kaynatılır. Kaynayan suya 1 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 tatlı kaşığı tuz eklenir ve karıştırılır. Evet, makarnalar suya alınır. Ben yarısından fazlasını tencereye aldım, kalanını da buzluğa attım. Evet, makarna haşlar gibi haşlamayı bırakıyoruz. Kaynayana kadar fokur fokur. Hamurumuzu çiğ bırakmayalım, fazla da haşlamayalım. Orta derecede haşlayalım. 4-5 dakikada yaklaşık haşlanıyor. O kadar lezzetli bir hamur ki suyu bile o kadar lezzetli oldu. Ziyan etmedik. Kalan suyu da çorbalarda kullandık. Evet, yeteri kadar haşlandıktan sonra fazla suyunu süzerek servis tabağına alıyorum. 2 farklı servis tabağına aldım. Birini yoğurtlu, birini sade olarak yaptık. Evet, ikinci tabağıma da aldıktan sonra makarnaların üzerine erittiğim tereyağı gezdiriyorum. Daha sonra her tarafına gelecek şekilde karıştırıyorum. Tereyağı lezzetine lezzet katıyor. Evet, üzerine çırpılmış yoğurt, sarımsak döküyorum. Bolca. En son üzerlerine kıymayı gezdirerek servise hazırlıyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. O kadar lezzetli bir hamur ki yemelere doyamayacaksınız. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet